Merhaba dostlar. Size Kütahya yöresinin meşhur tarhanasının nasıl yapıldığını önce anlatacağım. Daha sonra da birlikte çok basit bir şekilde tarhana çorbası yapacağız. Her yörenin kendine özel bir tarhana tarifi vardır. Kütahya Gidiz bölgesinin ise kendine özel meşhur bir tarhana tarifi var. Tabii bu tarhananın yapılışı evden eve, kişiden kişiye, elden ele değişiyor. Biz size kendi yaptığımız en basit tarifi vereceğiz. Önce malzemelerle başlayalım. Tarhana yapmak için una ihtiyacımız var. 1 kilo yoğurt, 1 kilo domates ve ev mayası, ekşi maya. İsterseniz fırından alacağınız bir hamuru da maya olarak kullanabilirsiniz. Yarım kilo kapya biber kullanacağız. İsteğe bağlı olarak soğan, biber, fasulye, nohut da katabilirsiniz. Biz bunları katmıyoruz. Yapılışına geçecek olursak domates ve biberi rondodan geçirip önce kaynatıyoruz. Ilıyınca yoğurt ve malzemeleri karıştırıyoruz, maya katıyoruz, kaya tuzu koyuyoruz. Ununu katarak yoğuruyoruz. Sert bir hamur elde ediyoruz. Hamurun üstünü temiz bir örtüyle kapatıp mayalandırıyoruz. Hamur kabardıkça yoğuruyoruz. Her gün bu işlemi tekrarlıyoruz. Ne zamana kadar? Kabarma işlemi bitene kadar. 10-15 gün bekliyoruz. Daha sonra temiz bir beze parça parça bölüp tarhanamızın kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra kevgirden ya da başka adıyla ilistir ya da elekten geçiriyoruz. İnce taneler haline getirip kuruttuktan sonra çorba yapabilmek için cam kavanozlarda saklıyoruz. İşte Kütahya bölgesinin, Gediz yöresinin meşhur tarhanasının basit bir tarifini verdik. Dostlar, biraz evvel tarhananın nasıl yapıldığını tarif ettik. Eğer bu çok zor diyorsanız, bakın bu bizim kendi yaptığımız tarhanamız. Marketlerde hazır satılan Gediz tarhanaları var. Onlardan alıp biraz sonra göstereceğimiz tarifle çorbanızı yapabilirsiniz. Öncelikle malzemelerimizi verelim. Tarhanamız 2 yemek kaşığı buraya aldık. Suyumuz yeteri kadar. Burada biber ve domates ve kapya biberinden daha önce derin dondurucuya koyduğumuz bir salça karışımımız var. Yine domates ve biber karışımından 1 tatlı kaşığı kadar salçamız var. Tereyağı, isteğe bağlı 1 diş sarımsak ve zeytinyağı. Yine zerdeçal ve baharatlar. Bunlar tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Şimdi tenceremizi koyduk ve operasyona başlıyoruz. Şimdi tenceremizin altını yaktık. Biraz zeytinyağı dökelim. Evet. Sonra tereyağımızı ilave edelim. Karıştıralım. Gördüğünüz gibi tenceremiz ısınmış. Şu cızırtının güzelliğine bakın. Şimdi salçamızı ilave edelim. Salçayı çözündürelim. Sonra şuradaki donmuş domates ve biberimizi de ekleyelim. Acı seviyorsanız biraz toz ya da pul biber ekebilirsiniz. Tamam. Sarımsağı sonunda da katabilirsiniz. Şimdi de fark etmez. Şimdi kattık. Sarımsak lezzet versin diye ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz şöyle. Evet, tarifi vermek için aşçılığa da başladık. Aslında bu işleri ben yapmıyorum ama tabii eşlerimize yardımcı olmamız çok güzel bir şey. Sarımsağın kokusu oldukça keskin bir şekilde geliyor.
Şimdi suları ilave ediyoruz. Bu suyu kendiniz artık kendi isteğinize göre dökeceksiniz. Şimdi su soğukken tarhanayı döküyoruz ki peteklenme yapmasın. İşte bundan sonrası işin püf noktası burada başlıyor. Sürekli karıştırmanız gerekiyor. Kaynayana kadar durmadan karıştıracağız. Pelteleme, aşağı dibinde yanma olmasın diye. Karıştırırken 2 çay kaşığı tuzu ilave ettik. Biraz zerdeçal ve nane. Durmuyoruz bu arada karıştırma. Karıştırma işlemi çok önemli. Kesinlikle peltelenmemesi gerekiyor. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Bu şekilde kaynayana kadar devam edeceğiz. Evet, karıştırma devam ediyor. Kaynayana kadar bu işlem devam edecek. Ve gördüğünüz gibi şu an kaynama başladı. Tarhana çorbamız koyulaştı, kıvam aldı. Biraz daha bu şekilde pişireceğiz ve servise hazır hale gelecek. 1-2 dakika bu şekilde çorbamız kaynasın. Ondan sonra işlem tamam olacak. İşte tarhana çorbası bu kadar basit. İster hazır tarhana alın, hazır tarhanayla yapın. İster kendiniz evinizde tarhanayı kendiniz hazırlayın ve tarhana çorbasını bu tarif üzerine çok basit ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Evet dostlar, tarhana çorbamız servise hazır. Dumanı tütüyor. Koronavirüse de çok iyi geldiği konusunda haberlerde geçti. Bilimsel olarak testler yapılmış mı bilmem ama tarhana çorbasının binbir derde şifa olduğu eskiden beri bilinen bir gerçek. Herkese afiyet olsun, sağlıcakla kalın.